Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir demo oyunumuz var. Hardware Simulator oyunumuzun ismi. Steam sayfasına hemen şöyle bir gelelim. Steam'de demosu mevcut. Sizler de indirip oynayabilirsiniz bu demoyu. Hardware Simulator ismiyle bulabilirsiniz. Çıkış tarihi 2026 diyor. Ama 2026'da yani ne zaman çıkacak bilinmiyor. Tam sürümü. Demosu 9 Haziran'da yayınlandı. Sıfırdan Hırdavat İmparatorluğunu kur, ürün tedariği, dinamik fiyatlandırma, online siparişler ve teslimat yöntemiyle gerçek bir işletme deneyimi, doğru stratejilerle popülerliğini artır, dükkanını büyüt ve ülkenin en başarılı hırdavatçısı ol. Şöyle görsellerine de bakabilirsiniz. Bildiğiniz bir hırdavatçı dükkanı oluşturuyorsunuz, yapıyorsunuz. Ürün tedariği ediyorsunuz. Satışını yapıyorsunuz. Kutulamasıymış, kargosuymuş. Online sipariş falan da alabiliyorsunuz çünkü. Yine geliştirici Monash Games, yayıncı da Playway oldu. Türkçe dil arayüz hepsi mevcut. Minimum sistemi vermişler sadece. Önerilerini belirtmemişler ama çok böyle kastıracak bir oyun değil. Çoğu sistemde çalışabilecek bir oyun. Hemen şöyle oyunumuza da gelelim. Ayarlar menüsü. Birazcık sesini açayım. Şöyle. Ayarlar menüsü burada. Türkçe dil seçeneğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Zaten Türkçe geldi bana ama hani olur da gelmezse. Konuşma modu falan var. Belki hani şey gelecektir. Ha yok pardon, karakterlerle konuşma modu, tamam. Buradan ayarlayabiliyorsunuz her şeyi. Birazcık mouse hassasiyetini düşüreceğim. Biraz hızlı gibi çünkü. Şöyle ses diyelim. Ses bölümü buradan ayarlanabiliyor. Görüntü ayarlarında çok detaylı grafik ayarları yok. Sadece kalite seçeneğini buradan yapılandırabiliyorsunuz. Kenar yumuşatma, hareket bulanıklığı. Bunlara el atabiliyorsunuz. Bir de parlaklık ve görüş alanını düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi oyunu başlat diyelim. Şöyle bir giriş yapalım. Devam et demeyeceğim. Ben biraz çünkü oynadım. Yeni oyun diyeceğim. Şöyle silinsin. Yeni oyuna bir başlayalım. Ne kadar süre oynatıyor, nereye kadar oynatıyor bilmiyorum ama kısıtlamalar var oyunda. Oyun bilgisayarında falan onları görebiliyorsunuz. Şimdi kapıyı aç, araca bin. Şöyle bir aracımız var. Bütün işleri bununla yapıyoruz. Taşımacılığı falan şöyle üstte kutuları falan koyarak yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi diyor ki markete git. Harita var. Şöyle meydan haritayı da görebiliyoruz. Burada market vesaire seçeneklerini görebiliyorsunuz. Market şurada. Bir de şöyle haritada yeşil bir şekilde bizlere gösteriyor gideceğimiz yerleri. Ama dış kamera yok araçta. Sadece iç kameradan kullanabiliyorsunuz böyle. Market burası. Şöyle bir markete geldik abi. Kapıyı açalım. Camdan girmeye çalışmayalım. Şimdi bir çeşit yemek ve bir çeşit içecekten 4'er adet envanterine ekle diyor. Buradan ekleyemiyoruz. Şöyle satıcının yanına geliyoruz. E'ye basıyoruz. Buradan bize sunduğu şeyler var. Sadece onları alabiliyoruz. Şimdilik diğerleri kapalı. 4 adet elma. İçeceklerden de sadece su alabiliyoruz. Şimdilik 4 adet de su. Ödemeyi yaptık. Bunlar böyle tezgaha geliyor. Bunları böyle alıyoruz envanterimize. Envanterimizde taptan şöyle açabiliyoruz. 5 tane var ama şimdilik 3 tanesi kapalı. Sadece bu ikisini kullanabiliyoruz. Şimdi toptancıya git diyor. Şurada görüyorsunuz bakın. Hemen şöyle aracımıza tekrardan binelim. Toptancıya doğru gidelim. Rıfkıların birazcık sesi geliyor. Onların kafesini kıpırdatamıyorum yerinden çünkü dişi olan kuş, ismini Rukiye koydum ben. Dişi olan kuş 2 tane yumurta yaptı. O yüzden kafesi kıpırdatmamaya çalışıyorum. Hani ilk yumurtaları ilk defa yumurtladığı için pek oturmuyor üstüne. Yuvalın içine 2 tane yumurta var ama içine giriyor ama üstüne oturmuyor yumurtaların. Tam tersine oturuyor falan böyle. Bilmiyorum ne olur ne gider ama o yüzden kafesi hani böyle çok ses olduğu zaman kafesi alıyorum, ben mutfak tarafına falan taşıyorum. Çok böyle bağırdıkları zaman, öttükleri zaman. Ama şimdi yumurtaları olduğu için yerlerinden hiç kıpırdatmıyorum kafesi. Ne olur ne olmaz hani. Şimdi her üründen birer tane şöyle ekliyoruz. Bunlar zaten koli olarak bize veriyor. Her kolide bak bundan 24 tane.
Alet çantasından 8 tane. Çekişten 14 tane. Levyeden 10 tane falan gibi. Bunlardan birer tane eklememizi istiyor. Sepeti onaylı dedik. Bunları aldık. Böyle arabamızın üstüne koyuyoruz. Arabanın üstüne koyabiliyorsun. Araç hareket ettiği zaman bunlar hiç gitmiyor. Kıpırdamıyor yani. Allah'tan öyle bir şey var. Yoksa bunları hani spanzetle sabitleme falan filan olayı yok çünkü. Şöyle kutuları bir arabanın üstüne yerleştirelim abi. Tam sürüm gelirse de oynayabiliriz. Fena değil çünkü oyun. Oynanır yani. Tamamdır. Arabaya bin ve benzinliğe git. Haritayı kullanabilirsin diyor. Şimdi biz şuradayız. Benzinlik burada. Bizim benzinliğe gitmemiz için şurası tren yolu. Burayı kullanamıyorsunuz. Şu yolu kullanıp şuradan şöyle geçip tünelden geçiyorsunuz. Buradan benzinliğe gidiyorsunuz. Yani birazcık mesafemiz var. Hemen şuradan çıkalım. Buradan herhalde gidiyorduk. Aynen. Şöyle geçeceğiz. Sağlı gideceğiz. Bir dağ yolu var. O dağ yolunu kullanarak araba da fena gitmiyor yani. Yine. Karakterin işeme olayı var. Açlık, susuzluk var. Yani tuvalet ihtiyacı, açlık ve susuzluk. Arabadan inme, korna, farlar F tuşuyla yanıyormuş şöyle. Radyo varmış. Ama tabii bende müzik sesi kapalı olduğu için radyoyu kullanmıyoruz. Şöyle yeşil gösterdiği yer benzinlik. Hemen benzinliğe gidelim. Benzinimizi alalım. Aracın deposunu tamamen doldur. Pompayı falan alıp böyle takma olayı yok. Sadece buraya geliyoruz. Böyle basılı tutuyoruz. Doldu. Benzin istasyonu içindeki tuvalete gir ve E'ye basılı tut. Evet, şimdi işemeye. Kadınlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Hemen şuraya girelim. Şöyle. Sol üstte de gösteriyor zaten ihtiyaçları. Arabaya bin ve hırdavatçı dükkanına git. Hırdavatçı dükkanı. Şöyle, şurası. Kolleri kolayca indirmek için arabayı arka kapıya park et. Burası bizim dükkanımız artık. Bu çalışanmış ama çalışan diyor ki demo sürümünde çalışmıyorum patron diyor. Oğlum o zaman niye burada oturuyor lan? Arka kapının kilidini E'ye basılı tutarak aç. Şöyle E'ye basılı tutuyoruz. Arabadaki ürünleri al, kolileri aç. R ile rafa diz, E ile boş kolileri çöpe at. Çöpten de bu arada para kazanıyorsunuz. Attığınız zaman 5 dolar falan veriyor. Şimdi. Dükkanımızın içi bu. Hemen şuradan kolileri başlayalım dizmeye. $5 verdi çöpe atınca. Levye. Allah dur. Yanlış da mı olsun sol kliğine basıyorum. Bu sefer şey atıyor. Yere atıyor.
Büyük ürünler tabii daha az. Koliden çıkıyor. Penseler. Ve alet çantası. Tamamdır. Bilgisayardan veya dışarıdaki satıcıdan 4 adet sipariş kolisi satın al. Şöyle bir bilgisayarımız var. Sipariş kolisi. Bunları da işte kargoya verirken ya da müşterilere verirken bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Hatta bunlardan birazcık fazla almak istiyorum. Şöyle bir 15 tane alayım. Aldığın sipariş kolilerini ana yapıdaki tezgah altı raflarına yerleştir. Bakın şurada koliler var. Şu boşlara yerleştiriliyor. 4 tane boşluk var ama ben fazla aldım çünkü lazım olacak. Biliyorum. Tekrar uğraşmayalım diye aldım ben. Burada kalabilir. Burada kalmasının bir sakıncası yok. 4 taneyi dediği gibi şöyle yerleştirelim. Bu arada buralar da var ama muhtemelen buralar demoda açılamıyor. Dükkanı büyütmek için. Şimdilik sadece dükkanımız bu kadar. Üst katı falan var şuradan mesela. Bayağı geniş bir alan. Dükkan bayağı bir büyüyebiliyor muhtemelen. Bilgisayarı aç, uygulamaları incele ve gerekli düzenlemeleri yap. Unutma, doğru fiyatı ayarlamak. Bir şeyler yazdı, tam okuyamadım. Ne diyor? Doğru fiyatı ayarlamak vesaire. Şimdi fatura sistemimiz var. Sipariş kolisi burada zaten az önce gördük. Geliştirmeler var. Üst kat tuvalet, envanter slotu, reklam tabelası, raflar vesaire. Bunlar kilitli. Muhtemelen demo olduğu için. Online siparişler geliyor. Fiyat ayarlamalarını buradan yapılandırabiliyoruz. Şöyle aşırı pahalı yapınca muhtemelen kimse almaz falan gibi. Şöyle yeşilde bırakmak yeterli gelecektir. Bakayım 35. Bu mesela kaçmış? 28. 23, 80 herhalde. Şöyle ideal olacak. Mesela bunu 81 yapsak muhtemelen şey olacak. Aynen. 80 diyelim. Bu 42. 50.40 olacak. 40 olmadı. 39 yapalım. Aynen. En pahalısı alet çantası. Alış fiyatı 99 dolar. Şöyle 141.50 oluyormuş. 51 yapsak mesela bunu. Oldu. 52, 53, 54, 55. Allah Allah. 60. 60 olmuyor. 59. Lan. 140.59. 59 oluyor. 60 olunca sarıya dönüyor bu sefer. Tamam. Bu da tamam. Profilimiz var. Buradan mağaza ismini falan yapabiliyoruz. Mesela yazalım Şahinler Hırdavat. Ama dışarıda tabela yok. Yani bunu yazıyoruz ama. Buradan da işte toplam kazanılan para, toplam harcanan 30 dolar koli falan attık. Onlardan kazanmışız. Gelen müşteri günlük raporu falan buradan inceleyebiliyoruz. Duvar kağıtları var, kapalı. Müzik var. Dükkanın içinde müzik çalabiliyor. Ama tabii bizde müzikler kısık olduğu için ses gelmiyor ama çalıyor. Stok takibini buradan yapabiliyoruz. Stok fazlası ürünler oluyor. Bunları satın alabiliyoruz mesela. Levy varmış bak 162 dolara. Alalım mesela bunu. Şans çarkı var. Belli şeylerde bizlere şans çarkı falan veriyor. Bir tane var mesela hakkımız. Çevirelim. Popülarite verdi mesela bize. Bilgisayarda bu kadar. Şimdi şu gelen burada. Aldığımız stok fazlası ürün levye mesela. Bunu koyabiliyor muyuz? Koyabiliyormuşuz. Tamam. Bunları da koyduk. Şimdi her şey hazırsa dükkanı aç diyor. Ön kapı kilitli. Ön kapının önce şöyle E'ye basılı tutarak kilidini açıyoruz. Ondan sonra kapıları açmanız gerekiyor. Şuna basıyoruz. Tabelamız open'a dönüyor ve müşterilerin gelmesini bekle diyor bize. Dükkanımızın içi bu şekilde. Burada hoparlörümüz var. Rig. Buralar kapalı işte dediğim gibi. Müşteriler neyle geliyor? Yürüyerek geliyor. Arabayla mı geliyor acaba diyecektim de değilmiş. Dükkan o kadar büyük ki bak. Oyun park alanı falan var çocukların. Kafeterya bölümü gibi böyle bekleme alanları var. Otoparklarımız var. Her şey mevcut yani. Dükkanımız bayağı büyük.
Şimdi müşteri gelir. Gelsin bakalım. Ödemeler falan her şey otomatik oluyor. Hani siz buradan bunu kullanmıyorsunuz. Sipariş ekranını aç. Şöyle açalım. Ne istiyormuş? Bir levye, 2 pense, bir İngiliz anahtarı. Şimdi kutuyu alıyoruz. Bir levye, 2 pense, bir İngiliz anahtarı. Bir levye, 2 pense, bir tane de İngiliz anahtarı. Şöyle koyuyoruz. Onayla diyoruz. Bu şekilde onaylandı. 42.92 dolar da bahşiş verdi ekstra olarak. Bu abimiz ne istiyormuş? Çekiç, İngiliz anahtarı, levye. Çekiç, İngiliz anahtarı, levye. Müşterilerine bekleme süresi var tabii ki. Onları geçirmezseniz, doğru şeyi verirseniz falan filan böyle bahşiş veriyor demek ki bize. Burada bir de beyzbol sopamız var. Gün bittiği zaman kapıları kilitleyin diyor. Hırsızlık olabilir, ürünleriniz çalınabilir falan yazıyor. Şimdi saatimiz mesela sabah 9'da başladık. Saat fena değil. Çok hızlı gitmiyor. Aşırı da yavaş gitmiyor. İdeal. İngiliz anahtarı, 2 tornavida, bir alet çantası. İngiliz anahtarı, 2 tornavida, bir alet çantası. Değil mi? Aynen. Onayladık, gitti. Evet, bak bu bahşiş vermedi mesela. Her şeyi doğru yapmamıza rağmen ve hızlı yapmamıza rağmen. Demek ki onunla çok da bir alakası yok bu işin. Yürüyüşler çok komik yalnız. Kolyeyi aldıktan sonra özellikle. Hani ağır taşıyorum edasında. Online sipariş geldiği zaman bize bildirimi geliyor. Şşt, sessiz olun lan. Bağırışmayın. Burada video çekiyoruz. Bak ilk gelişleri böyle. Ama koli taşırken bambaşka hale bürünüyorlar. Evet, ne istiyormuş? Levye alet çantası. Levye alet çantası dedik. Onayladık. Bak bu bahşiş verdi mesela 31.83 dolar. Hemen boşalan kutuların müşteri yokken şuradan dolduralım şöyle şuraları. Ana yapının hemen yanında hamburger ve içecek alabileceğin bir sokak satıcısı var. Her gün saat 12 ile 21 arası açık diyor. Ona bakmamıştım ben az önce oynarken. Neredeymiş o? Ana yapının neresinde dedi? Hah şurada gördüm. Burada. Menü, burger, içecek. Komple menü alalım mesela. Hop. Nereye gitti? Aa burada. Elini al. Envantere ekle. Envanter dolu. Ha. Elimize alıp yiyip içebiliyoruz da. Tamamdır. İlk online sipariş geldi. Bilgisayardan kontrol et. Gidelim. Bir yandan da müşteri geliyor. Önce müşteriyi halledelim. Sonra online siparişi hallederiz. 2 tane müşteri geldi. Dükkanın temizlik olayı falan da var şöyle. Bunlarda böyle çöpler var. Buralara atıp 5 dolar, 2 dolar falan böyle kazanabiliyorsunuz. Bir pense 2 tornavida. Bir pense 2 tornavida. Tamam. Orada şey var mı? Dur bakayım. Stok fazlası. Bak stok fazlaları falan var burada. Bunları buradan böyle alabiliyoruz. Belli süreleri var bu arada onların. O sürede almanız gerekiyor. Pense İngiliz anahtarı. Pense İngiliz anahtarı. Sen ne istiyorsun? Tornavida pense. Tamamdır. Şimdi gelen ürünler var şöyle. Bunları hemen yerleştirelim. Hırsız müşteri öde... Dur lan. Şu mu? Nasıl vuruyoruz? Ha sağ klikmiş. Tamam da ya ama bu sopa şey ya. Tamam sopayı böyle alıyoruz da kutu orada kalıyor. O kutuyu bir daha.
buradan alacağız falan filan. Şöyle bir durum var. Bunun içindekiler ne olacak peki? Ha, rafa yerleştir varmış. Tamam, şimdi oldu. Sen ne istiyorsun dayı? Pense, tornavida, çekiç. Pense, tornavida, çekiç. Bunlar buraya atılabiliyor mu? Ha, olmuyormuş. Yeni online sipariş. Online siparişlerin acelesi yok. Gün sonunda çünkü teslim ediyorsunuz. O yüzden acele etmeden de halledebiliyorsunuz. Gel dayı. Sen ne istiyorsun? Hemen bakalım. Çekiç, pense, tornavida. Çekiç, pense, tornavida. Sen ödemeyi yap. Yapmazsan zaten ağzını bunu kırarım. Alet çantası, İngiliz anahtarı, tornavida. Bu da tamam. Bak fazla iyi ki boş kutu aldım. Yoksa eksik kalıyor, müşteri bekliyor, kutu kalmıyor. Hadi kutu sipariş veriyorsun, gidiyorsun arkadan alıyorsun falan filan. Birazcık uğraştırıyor öyle bir durumda. Ne istiyormuş? Tornavida, çekiç. Tornavida, çekiç. Akşam saat 9 olduğu zaman dükkanda iş bitiyor. Dükkanı kapatıp kargo işlemlerini falan halledebiliyorsunuz. Şimdi online siparişe bakalım. Saat 17.09. Hazır müşteri yokken. 3 tane online sipariş var. Hemen birini onaylayalım. Şimdi şöyle bir kağıt geliyor. Bu kağıdı şöyle kutuya yapıştırıyorsunuz. Bir tornavida, iki levye. Yok, bir levye. Bir tornavida, bir levye. Sipariş kolilerini bu arada hazırlayıp şöyle direkt arabanın üstüne de bırakabiliriz. Alet çantası, iki pense. Oyun hızlı ilerliyor. O açıdan güzel. Bir şeyleri beklemiyorsunuz. Alet çantası, İngiliz anahtarı. Kargoları tek tek eve teslim ediyorsunuz yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Levye, çekiç, tornavida. Levye, çekiç, tornavida. Pense, levye. Alet çantası, tornavida, pense. Bu da tamam. Diyor ki hazırlanan sipariş teslimat alanına götür. Haritayı kullanarak. Dükkanı kapattıktan sonra teslim edebilirsin. Başka bir online sipariş şimdilik yok. Tamam. Çöpler var. Yerler kirleniyor. Onları da şurada bakın, burada kirlilik şeyi var. Şöyle süpürgeyle neymiş? Sağ klik. Her temizlikten de para falan veriyor yani.
Ama kirler biraz daha net belli olsa daha iyi olur. Çok net belli olmuyor. Ne vereyim abi ben? 2 tornavida, İngiliz anahtarı, 2 pense. Bu da tamam. Şurada çöpler. Çöpleri ayrı ayrı atmanız gerekiyor. Ayrı ayrı atarsanız para veriyor. Acaba bunu kağıta atsak ne olur? Para vermedi mesela. Para vermiyormuş. Bak doğru yere atınca veriyor parayı. Kağıt ve yiyecek diye ayrılıyor. Ne verelim? İngiliz anahtarı, pense, tornavida. İngiliz anahtarı, pense, tornavida. Kutumuz kaldı mı bizim? Yok. Yeni bir online sipariş daha geldi. Oo, güzelmiş. Şimdi bir levye, 2 pense, bir çekiç, 2 tornavida. Aha, saat 9 oldu. Ama son müşteri geliyor. Tamam, o da gelsin. Temizliğimiz şu an full. Evet abi, sana ne veriyoruz? Ablaymış. İngiliz anahtarı, alet çantası, çekiç. Bu da gittikten sonra dükkanı kapatabiliriz. Ha, ama dükkanı kapatmadan önce şeyleri teslim etmemiz gerekiyor sanırım. Dükkanı kapattıktan sonra teslim edebilirsin diyor gerçi. Gün bitti ve dükkan kapandı. G'ye basarak gün sonu raporuna ulaşabilirsin. Gün sonu raporuna şimdilik ulaşmayacağız. Şöyle yapacağız. Burayı kilitledik. Tamam, burası kapandı. Başka online sipariş var mı? Yok abi, 4 tane almışız. Şimdi kapıları kilitliyoruz şöyle. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 diye gösteriyor. Birinci kargo hemen şurası. Buraya gidelim. Şimdi bu 3. O zaman bir bu. Aynen. Sipariş kontrol ediliyor. Aa, seviye atladık. Çark çevirme hakkı kazanmışız bak mesela. Bunları bilgisayardan harcayabilirsin diyor. Tablet var mı? Tablet var. Tablette var mı? Yok. Tamam. Şimdi ikinciye gidelim. İkinci şurada. Üçüncü çok uzakta ya. Çok yanlış yerden gittik ya, dur. Harita açıkken aracı kontrol edebiliyoruz. O açıdan güzel. Ama bir Allah. Ne oldu lan? Allah. Bir mini map mantığı olsa aslında güzel olur. 4 de önümüzde. 4'ü de teslim edebiliriz önce. 2'yi de teslim edebiliriz. Aynen bak, 4 şurası mı? Aynen, 4 burası. Bu 4. Bu da tamam. Şuradan şöyle geri gelelim. Biri şurada bir yerde gösteriyor çünkü.
Şey, bir diyorum, 2. Nerede abi? Aradaki ev galiba. Şurası sanırım. Evet. 2. Bu da tamam. Son bir tane kaldı. Onun için karşı tarafa geçmemizi istiyor yalnız. O ilk geldiğimiz yoldan gidiyoruz şimdi, tünele girip. Son teslimat orası. Bas yavrum, bas yavrum. 80'in üstüne çıkmıyor yalnız araba. 80 yani. Daha fazlası yok. Allah. Allah, ne oldu lan? Spin attı araba. Anlık droplanmalar oluyor. Bir de bu yol çok fazla arabayı hoplatıyor. Şimdi bir bakalım. Hemen şurası. Evet, bu da son teslimatımız. Tamamdır. Bunu da aldık. Şimdi gün sonu raporu alabiliriz. Gün sonu raporu. Gün 1. Müşteri istatistikleri. Toplam müşteri 17 başarılı, 17 başarısız ve kısmi sipariş yok. Para ve kazanç bölümünde kazanılan para 3455.28. Güzel kazanmışız. Ama harcanan para 4287. Net kazanç eksi 831'deyiz. 114 XP kazanmışız. Artı 28 popülerlik değişimi almışız. Güncel popülerliğimiz de 22'ymiş. Level 0. Harika bir gün. Tüm müşteriler çok mutlu. Dükkanı topla ve otobüs durağına git. Arka ve ön kapıyı kilitlemeyi sakın unutma. Yoksa gece falan filan falan filan. Şimdi buradan dükkana tekrar gideceğiz. Otobüs durağına git diyor. Otobüs durağında ne yapacağız ki? Otobüs durağına gidip muhtemelen oyunu bittirebilir. Demo bitti diyebilir. Ya da demo bitmez, böyle kısıtlı bir şekilde belki devam ettiriyor olabilir de. Gidip deneyelim. Videoda görmüş olabilirim. İkinci güne geçirtirse, şey yaparsa yani, hani uyudu uyandı orada tekrardan başladı olayı olursa, ona göre şey yaparız, videoyu tamamlarız. Sonra tam sürüm gelince tekrardan bakarız oyuna. Dükkanın toplanacak bir yanı yok zaten, dükkan toplu. Otobüs durağına gidelim direkt. Kapıları kilitledik, dükkanı topladık. Yeşil alan gösteriyor. Muhtemelen otobüs durağıdır diye düşünüyorum. Ben buraya kadar oynamadım çünkü. Oynadığım bölümleri size aktardım ama. Nereden? Buradan değil. Şuradan dönelim. Aynen, otobüs durağına bizi yönlendirdi. E tuşuna basılı tut. Otobüste eve git. Ne diyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evimiz burası mı? Herhalde burası. Buraya gideceğiz. Eve gir, tuvaletini yap ve uyu. Eve girdik. Tuvalet. Bu neymiş? El feneri mi var? Neymiş? Tuvalet burası mı? Ha, şurada. Ha, artık bir el fenerimiz var. Uyuduk, bakalım ne olacak.
Kaydediliyor. Lütfen oyunu kapatmayınız dediğine göre. Oyun demek ki bu şekilde devam edecek herhalde diye düşünüyorum. Yeni bir gün başına artık yalnızsın. Haritayı keşfetmek, öğrendiklerini uygula. Bol şans. Evet, demo burada aslında bitiyor. Ama bitirtmemişler. Demoyu bitirtmemişler. Şeylerle devam edebiliyorsunuz yani. Bu şekilde demoyu kısıtlamalı bir şekilde oynamaya devam edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Hardware Simulator ismiyle Steam'de sizler demosunu bulup indirip oynayabilirsiniz. Tam süre ne zaman çıkacak belli değil. 2026 diye belirtmişler ama kim bilir ne zaman. Elektrik faturası geldi, internet faturası geldi. Bunlar bilgisayardan takip edilecek. Burada bilgisayar yok. Burada da verandaya açılan kapı. Bilgisayar Tukkan'da belli ki yani. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.